2020 yazında Doğu Akdeniz onlarca yıldır gördüğü en büyük gerilimlerden birini gördü ve Türkiye ile Fransa arasında az kalsın bir savaş patlıyordu. Türkiye, Oruç Reis'in faaliyetlerini koruyordu. Yunanistan tabii ki buna karşı çıkıyordu. Fransa net şekilde Yunanistan'ın yanında yer aldı. Hatta bir ara biraz fazla gaza geldiler, savaş gemilerini ve savaş uçaklarını bölgeye gönderdiler. Bunun üzerine Türkiye ile Fransa arasında ciddi bir gerilim oluştu ve Batı beklemediği bir şeyle karşılaştı. Bu şekil bir doğrudan müdahale olunca Türkiye geri adım atar diye düşünmüşlerdi. O dönem Türkiye ise topunuz gelin şeklinde bir yaklaşımla donanmasını Akdeniz'e çıkardı. Fransa hala şansını denemeye devam etti ve fırkateynlerinden biri olan Efes Kurbet'i Türk gemilerinin olduğu bölgeye gönderdi ve o gün bir kabus yaşadı. O dönem anlatılanlara göre Fransız fırkateyni Türkiye'nin Navtex sahasına girdi. Türkiye doğrudan müdahaleye tenezzül bile etmedi. Elektronik harp uyguladı. Fransız gemisinin bütün sensörleri çöktü. Navigasyonu bozuldu. Silah sistemleri devre dışı kaldı. Fransız fırkateyninin komutanı telsizle çağrılar yapmaya başladı. Bölgeden kurtarılmaları için sürekli telsizle anons geçtiler ve anonsta şöyle ifadeler vardı. Bütün sistemlerimiz çöktü. Yönümüzü bulamıyoruz. Geminin üzerinde tanımlayamadığımız yüzlerce hava aracı uçuyor. Bu şekilde Yunan makamlarından yardım istediler. Üstlerinde yüzlerce hava aracı uçmuyordu. Radarlarına böyle gösteriliyordu. Türkiye elektronik harpte o gün dünyaya bir ders verdi ve Fransız savaş gemisi kılavuz gemi eşliğinde bölgeden çıkarılıp Yunan karasularına gönderildi. Yani Fransa'nın Yunanistan için Türkiye'ye karşı ilk fiili denemesi hezimetle sonuçlandı. Peki Fransa durdu mu? Hayır. Yunanistan'la hemen bir askeri işbirliği anlaşması imzaladılar. Bu anlaşmayla Fransa, Türkiye'ye gelirse ben senin yanında savaşa girerim dedi. Peki bu gerçek mi? Türkiye ile Yunanistan arasında bir savaş çıksa Fransa savaşa girebilir mi? Bugün hızlıca bu soruyu cevaplayalım. Tabii video sadece bu sorudan oluşmuyor. Fransa ile Yunanistan arasında nasıl bir ittifak kuruldu? Fransa, Türkiye ile hangi konularda gerilimler yaşadı? Gerçekten bir savaşa girmeye cesaret edebilirler mi? En önemlisi de cesaret edebilirlerse Fransız ordusunun Türk ordusuna karşı bir savaş kazanma şansı var mı? Yani videonun en can alıcı kısmı Türk ordusu vs Fransız ordusu şeklinde özetlenebilir. Konuşacağımız çok şey var. Uzun bir video olacak muhtemelen. O yüzden uzatmadan hızlıca başlayalım. Başlamadan önce çok kısa bir hatırlatma yapacağım. Şu an videolarımızı izleyenlerin %70 gibi çok büyük bir kısmı abone olmayan kullanıcılardan oluşuyor. Bu kanalı 1 milyona ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu yolda bize destek vermek için ve bundan sonraki videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi hızlıca konumuza geçelim. Türkiye, Fransa ve Yunanistan arasındaki çatışma potansiyeli olan bu sarmalı konuşacaksak öncelikle odaklanmamız gereken şey Fransa ile Yunanistan arasında Türkiye'ye karşı oluşturulan ittifak. Bugüne kadar neler konuşuldu? Hangi adımlar atıldı? Bunların detaylı olarak bilinmesi gerekiyor. Öncelikle şunu bir netleştirelim. Fransa ile Türkiye arasındaki gerginliğin tek sebebi Yunanistan değil. İki ülkenin ilişkileri 2010'larda zaten gerilmişti. 2020 yılının yaz aylarına gelindiğinde ise inanılmaz bir boyuta ulaştı. Yani neredeyse çatışma çıkacaktı. Videonun başında anlattığım gerginlik işte tam da bu dönem yaşanmıştı. O dönemlerden beri iki ülke bulduğu her fırsatta birbirine karşı adımlar atmaktan geri durmadı. Hatta gerginlik farklı başlıklara da sıçradı. Mesela Fransa o dönem İslam karşıtı hamleler başlattı. Türkiye sürekli Fransa'yı İslamofobiyle suçladı. Hatta o dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron için zihinsel sağlık kontrolünden geçmesi gerekiyor demişti. Yani iki ülkenin ilişkileri ciddi anlamda gergindi. O yüzden Fransa'nın Yunanistan'a verdiği destek sadece Yunanistan'la alakalı değil. Zaten o yıllardan sonra bugüne kadar Macron her bulduğu fırsatta Türkiye'ye karşı açıklamalar yapmaktan ve adımlar atmaktan geri durmadı. Mesela en yakın dönemde 2 ay önce Fransız Cumhurbaşkanı Atina'ya gitti ve burada yine durup dururken Türkiye'ye sataştı. Türkiye'den gelebilecek olası bir tehdit durumunda Fransa askeri ve siyasi olarak her zaman Yunanistan'ın yanında duracak. Burada olacağız. Fransa-Yunanistan ittifakı budur diye vurguladı. Şu an Fransa ABD'nin yaklaşımına benzer bir yaklaşım sergiliyor. Hani ABD'de önce Amerika diye bir yaklaşım var ya, Fransa'da Avrupa için önce Avrupa tutumunu benimsemiş durumda ve bu yeni tutumun liderliğini elinde tutmak istiyor. Zaten Yunanistan'ı canhıraş desteklemesinin sebeplerinden biri de bu. Ve daha da önemlisi Yunanistan'a verdiği destek sadece açıklamalar düzeyinde kalmadı. Somut adımlar da attılar ki belki de bu videonun en önemli başlığı bu.
2021 yılında bir stratejik ortaklık anlaşması imzaladılar. Bu anlaşma aynı Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi gibi karşılıklı savunma taahhütü içeriyor. İkinci madde tam olarak şöyle diyor. Taraflar ikisinden birinin topraklarına yönelik silahlı bir saldırı gerçekleştiğini ortaklaşa tespit etmeleri halinde silahlı güç kullanımı da dahil olmak üzere ellerindeki bütün uygun araçlarla birbirlerine yardım sağlayacaklardır. Bu durum Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Tabi bu maddeye baktığımızda Yunanistan'ın Fransa'yı koruması gibi bir ihtimalden söz edemeyeceğimize göre gördüğümüz şey Fransa'nın Türkiye'ye karşı Yunanistan topraklarını savunacağını ilan etmiş olması. 2021'de imzalanan bu anlaşmadan sonra 2026 yılında yani bu yıl 2 ay önce iki ülkenin liderleri yine bir araya geldi ve bu anlaşmanın kapsamını genişlettiler. Mesela bu anlaşmayı süresiz olarak otomatik yenilenir hale getirdiler. İkili bağları sadece savunmayla sınırlı tutmak yerine diplomasi, nükleer teknoloji, yapay zeka, uzay teknolojileri gibi alanlara da yaydılar. Yani kapsamı ciddi anlamda genişlettiler. Ama burada bir şeyden de bahsetmek gerekiyor. Anlaşmanın ikinci maddesinin uygulama alanına hukuki sınırlamalar koydular. Anlaşmadaki toprak kavramı açık denizleri ve münhasır ekonomik bölgeleri kesinlikle kapsamıyor. Fransa da bunu açıkladı daha önce. Yani eğer ki Türkiye ile Yunanistan arasında Akdeniz'in açıklarında tartışmalı bölgelerde filan bir çatışma yaşanırsa Fransa burada Yunanistan adına otomatik olarak silahlı bir çatışmaya girmek zorunluluğuna sahip değil. Verdikleri karşılıklı savunma taahhütünün devreye girmesi için Yunanistan'ın ana karasına veya adalarına yönelik doğrudan bir silahlı saldırı olması gerekiyor. Yani Fransa burada hem Yunanistan'ı koruyorum diyor hem de kendini krizlerde savaşa girme zorunluluğundan çekip alıyor. Akıllıca bir hamle. Tabi bir de 2 ay önce bu anlaşmaya yaptıkları güncellemenin bir yönüyle özellikle konuşulması gerekiyor. Macron Mart 2026'da nükleer koruma şemsiyesi açıklamıştı. Bu yeni konsepte Fransa savaş zamanında nükleer kuvvetlerini Avrupa coğrafyasına dağıtacağını taahhüt etti. Ve işte 2 ay önce bu nükleer şemsiyeye Yunanistan'ı da dahil ettiklerini ilan ettiler. Yani eğer ki bir savaş olursa Yunanistan artık Fransa'nın nükleer şemsiyesi altında. ABD'nin NATO bünyesindeki nükleer paylaşım modeline benziyor bu. Ama burada farklı olarak ateşleme kararı sadece Paris'e ait. Bir de Fransa ile Yunanistan arasındaki Türkiye karşıtı bu bloklaşma sadece bu soğunma anlaşmasıyla somutlaşmadı. Belki daha da önemlisi Fransa'nın Yunanistan'a silah satışları meselesi. Yunanistan ordusunu askeri teknoloji anlamında modernize etmeye çalışıyor. Tabii ki Türkiye gibi değiller. Hiçbir şey üretmedikleri için dışarıdan alım yapmaları gerekiyor. Ve bu alım sürecinin önde gelen aktörü yine Fransa. Hatta Türkiye'ye karşı en sert ve en katı işbirlikleri belki de bu alanda. Mesela Yunanistan Türkiye'ye karşı bir hava üstünlüğü kurmaya çalışıyor. Bunun için Fransa'nın kapısını çaldılar ve 2021 yılında yaklaşık 3 milyar dolarlık bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmayla toplam 18 adet Rafale savaş uçağı sipariş verdiler. Sonra 6 tane daha eklediler. Sayı 24'e çıktı. 2022 yılında da bu uçakların teslimatları başladı ve şu an Yunanistan bu uçakları aktif olarak kullanıyor. Bu uçaklarla birlikte Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı elde ettiği en büyük kazanım Meteor Ramjet füzesi ve AESA radarı oldu. Tabii ki bu adım tek başına Türkiye'ye karşı üstünlük sağlaması için yeterli değil ama elini ciddi anlamda rahatlattığı da kesin. Zaten bunun geliştirilmiş versiyonlarından da ilerleyen dönemde almayı planlıyorlar. 2060'lı yıllara kadar bu uçakları kullanabileceklerini düşünüyorlar. Bunun yanında Yunanistan'ın elbette kendisini geliştirmesi gereken alanlardan biri deniz kuvvetleriydi. Burada da Fransa hemen koştu ve yine 2021 yılında 3 milyar avroluk bir anlaşma daha imzaladılar. Toplamda biri opsiyonlu da olsa 4 adet fırkateyn siparişi verdiler. 2025 yılında 4.'yü onayladılar. İlk gemi 2025 yılında yani geçtiğimiz yıl teslim edildi. Kalanı da yavaş yavaş teslim edilecek. Yunanistan'ın aldığı bu fırkateynler Belhara sınıfı fırkateynler ve gerçekten gelişmiş sistemler bunlar. Ama bu alım elbette Yunanistan'a Türkiye'ye karşı bir üstünlük vermiyor. Hatta üstünlüğü de bir yana bırakın. Bu adım Türkiye'yi gıdıklamaz bile. Türkiye şu anda dünyada aynı anda farklı türlerde 32 savaş gemisi inşa eden tek ülke. Yani Türkiye'ye karşı bu alımın çok bir anlamı yok. Ama Yunanistan donanması için önemli bir adım. Fırkateyn alımlarının yanında Yunanistan'la Fransa arasında bir de korvet tedariği için görüşmeler yapılıyor. Ve onu da alacaklar. Almak zorundalar. Kendileri gemi inşa edemedikleri için elbette almaya devam edecekler. Yani kısacası Fransa Yunanistan'ı hem söylem düzeyinde hem de eylem düzeyinde olabilecek her açıdan destekliyor. Hatta gerektiğinde senin yanında savaşa da girerim diyor. Peki gerçekten Fransa Yunanistan için Türkiye'ye karşı bir savaşa girer mi? Bu soruyu birazdan cevaplayacağız. Onun öncesinde bir önemli soruyu daha cevaplayalım. Fransa neden Yunanistan'ı destekliyor?
Bunun elbette birden fazla sebebi var. Bu desteğin temelindeki birinci faktör Doğu Akdeniz meselesi. Burada çok ciddi doğalgaz keşifleri yapıldı. Ondan sonrasında Doğu Akdeniz hiç olmadığı kadar gergin bir ortama döndü. Fransa gibi bölge dışından gelen birçok batılı güç burada bir oldu bittiye getirip Türkiye'nin haklarını alabileceğini düşündü. Ama Türkiye elbette böyle bir şeye izin vermedi. Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülke şu anda Türkiye. Bunlar dediler ki biz bir araya gelirsek Türkiye'den buradaki her şeyi alırız. Türkiye'de sessiz kalmak zorunda kalır. Böyle bir düşüncenin içindelerdi ama olmadı. Türkiye her açıdan bu ülkeleri sırayla püskürttü. Hatta Doğu Akdeniz'den Avrupa'ya doğalgaz boru hattı inşası gibi projeler ortaya koymaya başladıklarında Türkiye, Libya ile deniz yetki alanlarını belirleyen bir anlaşma yaparak orada durun dedi. Ve bunların bütün planlarını ortadan ikiye yardı. Bu olunca Fransa daha çok bilendi. Tıpkı diğer batılı devletler gibi. Ama Fransa'nın orada doğrudan varlık göstermesi gibi bir şansı yok. Bölgenin devleti değil. Ona ne gerekiyor? Bu bölgeden onu çağıran bir devletin olması gerekiyor. Bu da elbette Türkiye'ye karşı kendine her fırsatta abi arayan Yunanistan. Güney Kıbrıs Rum yönetiminden bahsetmiyorum. O bir aktör değil benim için. İşte Fransa Yunanistan'a destek veriyorsa birinci sebebi bu Doğu Akdeniz'deki gerginlik ortamı. İkincisi silah satışları. Yunanistan 2020 sonrasında ciddi bir bütçeyle bir silahlanma süreci başlattı. Ama şöyle de bir şey var ki bu süreç bir borçlanma süreciydi. Yunanistan'ın parası yok, borçlanıyor. Borçlanıyor da olsa onu bir şekilde mecburen ödeyecek bir gün. Ve Fransa bu yüzden Yunanistan'a ayrıca önem veriyor. Çünkü onun da buna ihtiyacı var. Avustralya Fransa'dan denizaltı tedarik edecekti. Hatta anlaşmayı filan da yapmışlardı. 2021 yılında bu anlaşmayı tek taraflı feshetti. AUKUS krizini konuşmuştuk daha önce. Öyle olunca Fransa'nın özellikle gemi inşaat sanayisi çok ciddi bir darbe aldı. İşte Yunanistan'ın siparişleri bu krizi atlatmalarını sağladı ve üretim bantları canlı kaldı. Tabi konu sadece salt bir ticari yaklaşımla anlatılamaz. Çok sığ kalır o zaman. Fransa aslında bu konuda Avrupa Birliği'nin geneline hitap etmek istiyor. Avrupa'da biliyorsunuz ABD'nin sistemlerinin hakimiyeti var. Fransa bu hakimiyeti yavaş yavaş kırıp Avrupa'da Fransız menşeli sistemlerin orduları donatmasını hayal ediyor. Bunun da tek sebebi dediğim gibi ticaret ya da para kazanmak değil. Bu şekilde Avrupa'da bir hakimiyet kurmak istiyor. Mesela Yunanistan'ı düşünün. F-35'ler yerine Rafale savaş uçaklarına yöneldiler. ABD'nin ya da Almanya'nın fırkateynlerini konuşuyorken bir anda Fransa'dan fırkateyn ve korvet alacak hale geldiler. Peki bu neye sebep oldu? Bu Yunanistan'ın Fransa'ya yani Fransız lojistik zincirlerine ve yedek parça tedariğine 10 yıllar boyunca bağımlı hale gelmesine sebep oldu. İşte Fransa'nın istediği şey bu bağımlılığı Avrupa'nın geneline yaymak. Ve Yunanistan'a verdikleri desteğin bir önemli sebebi daha var. O da yine genel anlamda buna benziyor. Avrupa Birliği'nin liderliği. Avrupa Birliği'nin liderliği şu an için Almanya'nın elinde. Almanya güçlü ekonomisiyle Avrupa'yı ayakta tuttuğu için sözünün de ciddi bir ağırlığı var. İşte Fransa bunu almak istiyor ve Almanya'nın pasif tutumuna karşı kendi sert gücünü öne çıkarmaya çalışıyor. Yani olay şu. Türkiye Yunanistan'a saldırabilir. Almanya bir şey yapmıyor. Ben onu koruyorum. Demek ki Avrupa'nın lideri ben olmalıyım. Öyle bir yaklaşım benimsiyorlar. Çünkü Almanya Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliklerde genelde iyi polis rolünü oynamaya çalıştı. Ortam çok gerilmediyse ambargolardan, sert yaptırımlardan uzak durmaya çalıştılar. Fransa ise bunu hep eleştirdi. Yani pasif durmayın, Yunanistan'a sahip çıkın, biz Avrupa Birliğiyiz falan gibi açıklamalar yaptılar. Bunu yapmalarının sebebi de işte Almanya'nın kriz çözmedeki başarısızlığını kullanıp ön plana çıkmak. Ön plana çıkarak Avrupa'da hakkınızı koruyacak olan güç benim. Almanya değil izlenimi oluşturmak. Tabii bunun yanında Yunanistan'ın Avrupa'da felsefi bir merkez olarak kabul edilmesinin filan da etkileri var ama tabii ki genellikle bu meseleleri çıkarlar belirler. Şu an Fransa'nın çıkarları Yunanistan'ın arkasında durmayı gerektiriyor ve duruyorlar. Peki bu çıkarlar yeterince güçlü çıkarlar mı? Yani kastettiğim şey şu. Gerçekten Fransa taahhüt ettiği gibi Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanında savaşa girer mi? Bu sorunun net cevabı için öncelikle şu soruyu da sormamız gerekiyor. Türkiye ile Fransa arasında bir gerginlik hali var mı? Çünkü ne olursa olsun sadece bir ülkeyi bahane ederek savaşa girmesi zor. O ülkenin düşmanıyla da gerginlikler yaşaması olması lazım ki bu savaş mümkün hale gelsin. Peki Türkiye ile Fransa arasında doğrudan bir mücadele var mı? Genellikle Fransa meselesini Yunanistan üzerinden konuştuğumuz için böyle bir gerginlik yok gibi düşünebilirsiniz. Bu da gayet doğal. Ama mesele düşündüğünüzden oldukça farklı, çok daha derin. Fransa ile Türkiye arasında özellikle son yıllarda birçok başlıkta gerginlikler yaşanıyor. Hatta şöyle diyeyim, bu coğrafyada Türkiye nereye adım attıysa orada Fransa ile bir sürtüşme yaşadı ve Fransa'nın kuyruk acısı şuradan kaynaklanıyor. Adım attığı yerlerde Türkiye Fransa'ya karşı her zaman üstünlük elde etti. Son 10-15 yıldır biliyorsunuz Türkiye etki alanını
alanını genişletiyor. Artık Anadolu sınırları bu ülkeye yetmiyor. Daha geniş bir coğrafyada söz sahibi olmamız gerekiyor. Çünkü biz sadece Anadolu coğrafyasında kapanacak kadar küçük bir devlet değiliz artık. Bizim etki alanımız Osmanlı'nın da ötesine geçmek zorunda. Eğer büyümek istiyorsak bunu benimsemek zorundayız. Çünkü kabuğunuza çekilerek büyüyemezsiniz. O yüzden Türkiye etki alanını genişletiyor. Ve genişletirken belli bölgelerde bugüne kadar diğer güçlerle olduğu gibi Fransa ile de karşı karşıya geldi. Mesela Doğu Akdeniz'den az önce bahsettik. Türkiye'nin Mavi Vatan doktrini var. Yani diyor ki bu coğrafyada hiçbirinize oldu bittilerle hakkımı yedirmem. Fransa da ben senin hakkını yerim diye geldi ama yemedi. O yüzden Doğu Akdeniz'de bir kuyruk acıları var. Çok detaya girmiyorum. Zaten Doğu Akdeniz başlığını az önce konuşmuştuk. Bunun dışında Kuzey Afrika ve daha da özelde Libya meselesi var. Libya İç Savaşı Fransa ve Türkiye'nin vekalet savaşları üzerinden doğrudan ve en sert şekilde karşı karşıya geldiği bir diğer cephe. Aslında orada şöyle bir durum vardı. Bakın orada yapılan işi küçümsemeyin. Eğer Libya'yı konuşuyorsanız mesele sadece Fransa değil. Hani böyle Wikipedia'da falan şeyler vardır. Osmanlı'nın savaşlarına bakarsınız taraflar yazar. Bir tarafta işte onlarca güç, onlarca ordu ve savaşın sonucunda Osmanlı'nın kesin zaferi yazar. Ulan nasıl olur bu dersiniz ya. Farkında bile değiliz ama Libya'da bu yaşandı. Bir tarafta Türkiye'nin desteklediği ulusal mutabakat hükümeti vardı. İkinci bir güç yoktu. Diğer tarafta Hafter'in arkasında ABD, Rusya, Fransa, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Hindistan, Mısır ne ararsanız vardı, saysam daha devam ederim. Yani hiçbir şekilde bir araya gelmeyecek güçler orada bir araya geldiler. Aynı adamı desteklediler ve burada Türkiye çok ağır bir darbe vurdu. 24 saat içerisinde alırız dedikleri yeri değil 24 saat 10 senede alamadılar ve geri çekilmek zorunda kaldılar. Bu kadar güç bir araya geldi, yapamadılar. Bakın buradaki darbe Fransız dış politikasının Kuzey Afrika'da yediği en büyük darbelerden biriydi. Fransa bunu unutmadı. Bunun dışında Suriye'de de farklı taraflardaydık. Fransa YPG'yi destekledi. Türkiye buna çok ciddi tepki verdi ve sonunda yine kazanan Türkiye oldu. YPG şu an yavaş yavaş eritiliyor orada. Zaten hiçbir güçleri de varlıklarının önemi de kalmadı. Yavaş yavaş silinip gidecekler. Fransa orada da bu yüzden silinip gitti. Kafkaslar'da ve Sahel bölgesinde de iki devlet karşı karşıya geldi. Öncelikle Sahel bölgesi zaten Fransa'nın Türkiye'ye karşı esas kininin oluştuğu yer. Sahel bölgesi Afrika'da Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'ın bulunduğu bölge. Türkiye buralara giriş yaptı ve her girdiği ülkede şunu dedi. Kazan kazan ilişkisi kuracağız. Eşit ortaklık oluşturacağız. Koşulsuz destek vereceğiz ve asla burayı sömürmeye çalışmayacağız. İşte bu yaklaşım Afrika'nın tamamında olduğu gibi Sahel'de de Türkiye'nin etkisinin artmasını sağladı ve Türkiye güçlendikçe Fransa güç kaybetti. Daha da önemlisi buradaki ülkelerden teker teker kovuldu ve Fransa burada yaşadığı hezimetin sebebi olarak her zaman Türkiye'yi gösterdi. Türk istihbaratının oralardaki isyanları organize ettiğini ve Türkiye'nin orada insanları bilinçlendirme çalışmaları yaptığını raporlarına yansıtıp durdular. Doğru mudur? Net bir şey bilmemiz mümkün değil ama inşallah doğrudur. Kafkaslar'da da özellikle Ermenistan'da çok ciddi bir darbe yediler. Ermenistan'ı koşulsuz şartsız destekliyorlardı. Türkiye'de Azerbaycan'ı koşulsuz şartsız destekledi. Azerbaycan orada işgal altındaki topraklarını vura vura geri aldı ve Fransa burada çaresiz kaldı. Bir darbe daha yedi. Yani bugüne kadar Fransa ile nerede karşılaştıysak orada bir darbe vurduk. Bu da Fransa'da ciddi bir kuyruk acısı oluşturdu. İşte bunlara bakınca şimdi soruyu tekrar ve daha güçlü şekilde sorabiliriz. Daha güçlü diyorum çünkü bu sorunun yeterince altını doldurduğumuzu düşünüyorum artık. Ve soruya geçelim. Fransa gerçekten Türkiye'ye karşı Yunanistan için savaşır mı? Bu soruyu sorduğumuzda ilk akla gelen mesele NATO meselesi oluyor. NATO içinde böyle bir savaş mümkün mü? NATO'nun varlık sebebi ve hatta kalbi diyebiliriz 5. madde. Yani bir müttefike yapılan silahlı saldırı bütün müttefiklere yapılmış sayılır. Ama burada odak noktası bu madde yazılırken elbette Sovyetlerdi. Peki ittifak üyesi iki devlet kendi arasında topyekun bir savaşa girerse ne olacak? Bununla ilgili bir yasal düzenleme yok. Hatta bu konu NATO kabusu olarak adlandırılıyor. Ve bu ittifakın tarihi boyunca bu kabus sadece Türkiye ve Yunanistan arasında gerçeğe dönüşme potansiyeli taşıdı. 1974'teki Kıbrıs krizi ya da 1996'daki Kardak krizi gibi meselelerde NATO böyle bir kabus yaşadı. Eğer Türkiye ve Yunanistan bir savaşa girse NATO'nun 5. maddesi kimin lehine işleyecek? NATO burada kilitlenir. Çünkü oy birliğiyle karar alınması gerekiyor. Ve Türkiye ve Yunanistan burada herhangi bir kararı veto ettiğinde konsey felç olacak. Ve NATO 5. maddeyi kimsenin tarafına işletemeyecek. Hatta böyle bir şey ittifakın siyaseten ve askeri olarak dağılması riskini bile ortaya
ortaya çıkaracak. Tabi az önce bahsettiğimiz 2021'de imzaladıkları anlaşma NATO içerisindeki bu oy birliği tıkanıklığını aşıyor. İki ülke arasında imzalanan bu anlaşma NATO'nun hukukuna filan da aykırı değil. Yani NATO üyesi de olsa iki ülke kendi aralarında böyle anlaşmalar imzalayabilir ve birbirlerini koruyabilirler. Yani NATO içi bir kriz bile olsa aralarında imzaladıkları anlaşmadan dolayı Fransa NATO kararı beklemeden Türkiye ile bir çatışmaya girebilir. Yani istese bunu yapabilir. Ama tabi burada şöyle de bir etken var. Her ne kadar Fransa'nın hukuken savaşa girme hakkı olsa da bir de Amerika Birleşik Devletleri faktörü var. ABD Avrupa'da patlak verebilecek ve NATO'yu bölebilecek bir Türk-Yunan savaşını mutlak bir felaket olarak değerlendiriyor. Her zaman da böyle baktılar olaya. Hele ki şimdi tam Asya Pasifik'te Çin'in yükselişini durdurmaya çalıştığı dönemde böyle bir şeyin olması kesinlikle onun kabul edebileceği bir şey değil. O yüzden olayı daha da körükleyecek bir Fransız müdahalesini engellemek ister. Peki engelleyebilir mi? Bugün Trump Macron'a karışmayacaksın derse Macron karışamaz. ABD'nin başkanı da Fransa'nın Cumhurbaşkanı da farklı olsa da bu senaryo değişmez. O yüzden Fransa'nın müdahalesi zor gibi. Ama tabii şunu da değerlendirmek gerekiyor. Fransa yıllardır zaten Avrupa'yı ABD hegemonyasından koparmak istiyor. Her şeyi göze alsa ve dese ki ABD'yi burada olan şeyler ilgilendirmez. Herkes işine baksın. Ben müdahale edeceğim. O zaman ne olur? Öncelikle burada Avrupa'nın desteğini alamaz ama daha da önemli bir mesele var. O noktadan sonra yalnız kalacağı için tek bir soruyla baş başa kalır. Fransız halkı Yunanistan için Türkiye'ye karşı savaşmayı kabul eder mi? Sonuçta buraya bir güç aktarması gerekiyor. Ve burada gireceği bir savaşın hem ekonomik hem sosyolojik bütün zararını Fransız halkı görecek. Böyle bir durumda Fransızlar ne yapar? Evet, tarihsel olarak baktığınızda Fransız kamuoyunun Yunanistan'a yönelik bir kültürel, dini ve romantik bağı var. Yani aralarında tarihten gelen bir bağ var. Mesela Yunan isyanında 1800'lerde o dönemin Avrupalı yöneticileri Yunan halkına destek vermekten çekiniyorlardı. Ama Fransız kamuoyu yöneticileri üzerinde bir baskı kurdu ve Osmanlı'ya karşı bir savaşa girilmesini sağladı. Ama bugün o gün değil. Her ne kadar yine Avrupa medeniyetinin beşiği olarak, demokrasinin doğduğu yer olarak görselerdi Yunanistan'ı, artık dünya çok değişti. Fransız halkı artık kendi çıkarları için bile dış müdahalelere çok destek vermiyor. Hatta Afrika bölgesinde yapılan operasyonlara bile ciddi bir karşı cephe oluşmuş durumda. Fransız halkı şunu der: Yunanistan'a silah verin, uçak verin, gemi verin, bomba verin, her tür desteği sağlayın. Türkiye'ye karşı onları güçlendirin. Ama beni asker olarak oraya göndermeye kalkmayın. Fransız halkının yaklaşımı böyle olacak. Bu da elbette Yunanistan'ın bir işine yaramaz. Çünkü Yunanistan'ın bu tarz desteklerle, yani taşıma suyla değirmen döndüremeyeceğini herkes gayet iyi biliyor. Peki şimdi gelelim esas bölüme. Her şeyi bir yana bırakıp Fransa, Yunanistan'ın yanında Türkiye'ye karşı savaşa girme kararı alsa başarı sağlama şansı var mı? Yani Türk ordusuyla Fransız ordusunu karşılaştırdığımızda ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Bu bölgeye, yani Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'ne asker yığabilecek durumdalar mı? Buraya lojistik bir hat kurabilirler mi? Ya da bu iki ordu kafa kafaya girse Türkiye'ye karşı üstünlük sağlayabilirler mi? Yani bu son kısma Türk ordusu vs Fransız ordusu diyebiliriz. İki ülkeyi öncelikle şöyle bir genel değerlendirsek. İki ülkenin ordusu genel anlamda ne durumda? Fransa'nın askeri gücü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra şekillenen bir yapıya sahip. Onların askeri doktrinleri şuna dayanıyor: konvansiyonel bir yıpratma savaşı değil, nükleer caydırıcılığımız olsun. En fazla sömürge bölgelerinde düşük yoğunluklu nokta operasyonları yapalım. Nükleer şemsiye bizi zaten birçok büyük tehditten korur. Bakış açıları bu. Bu yüzden de Fransız ordusu sürekli küçülen bir ordu. Mesela bugün bizzat Fransız subayları Fransız ordusu için camdan top benzetmesi yapıyor. Çünkü Fransız kurmaylarının hazırladığı raporlara bakarsak Fransa'nın biraz uzun vadeli bir savaş yürütme şansı yok. Yüksek yoğunluklu bir savaşta Fransız ordusu yok olur. Yani aslında şöyle de özetleyebiliriz: Fransız ordusu ilk vuruş için gerçekten büyük bir güce sahip. Çok ciddi bir darbe vurabiliyorlar. Ama aynı ordu 2 hafta sonra ortada görünmez. Yavaş yavaş sahada yok olur. Yani Fransız kurmaylarının raporlarında belirttiği şekilde açıklarsak Fransız ordusu bir tek atımlık silah olarak görülebilir. Türkiye için durum tamamen farklı. Türkiye bulunduğu konumun da etkisiyle askeri kapasitesini sürekli olarak arttıran ve yüksek yoğunluklu, uzun sürecek konvansiyonel savaşlara hazırlanan bir ülke. Aslında hazırlanmanın da ötesinde. Zaten uzun süreli sınır ötesi harekatlarla bugüne kadar defalarca bunu test etmiş ve başarılı olduğunu sahada görmüş bir ülke. Ayrıca Türk ordusunun gücü sadece personel sayısından kaynaklanmıyor. Arkasında devasa bir yerli savunma sanayi ekosistemi inşa edildi. Bu savunma sanayinin de verdiği güçle Türkiye uzun süreli savaşlarla baş edebilecek durumda.
Peki iki ülkenin birbirine üstünlük kurduğu net alanlar neler desek, Fransa için okyanus aşırı güç aktarımı sağlayan deniz kuvvetleri unsurları ve havacılık teknolojisi diyebiliriz. Fransız donanması Avrupa Birliği içindeki nükleer güce sahip tek donanma. Bu sayede de deniz aşırı bölgelerde uçak gemileriyle yüzer bir hava üssü kurabiliyorlar. Nükleer taarruz denizaltıları ve balistik füze denizaltıları Fransa'ya küresel bir caydırıcılık sağlıyor. Bunun yanında Fransa'nın havacılık sektörü de ciddi anlamda gelişmiş durumda. Özellikle Meteor Ramjet füzesi hava araçlarında onlara ciddi bir caydırıcılık sağlıyor. Bu alanlarla gerçekten Fransa etkili bir güç. Türkiye ise maliyet etkin sistemler ve otonom sistemlerle üstünlüğü kuracak. Yani Fransa'nın vurabileceği bir ilk darbeden sonra Fransa'ya uzun süreçte kabus yaşatabilecek bir potansiyele sahip. Fransa'nın bugün en büyük sorunu şu: sistemlerini teknolojik olarak kusursuz hale getirmeye çalışıyorlar. Getiriyorlar da, bu doğru. Ama bunu bir türlü maliyet düşürerek yapamıyorlar. Bakın, aynı sistemleri Türkiye'de kusursuz şekilde geliştiriyor ama maliyeti düşürüyor. Fransa her yaptığı geliştirmede yeni maliyetlerle karşılaşıyor. Hatta kendi orduları bile artık birçok sistemin birim maliyetlerini karşılayabilecek durumda değil. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Eski nesil Milan tank savar füzesinin birim maliyeti 7.000 avroydu. Sonra bunu çağa ayak uyduran yüksek teknolojili bir hale getirdiler. Bu yeni versiyonun birim maliyeti 7.000 avrodan 193.000 avroya fırladı. Haliyle hedeflenen satın alma adetleri %40 düştü. Yani şöyle diyebiliriz: Fransa bir savaşta kullanmaya kıyamayacağı kadar pahalı silahlara sahip. Türkiye'de ise durum tam tersi. Aselsan gibi, TUSAŞ gibi, MKE gibi, ASFAT gibi şirketler sürekli düşük maliyetli, yani bir savaşta binlerce adet kullanılabilecek ama son derece isabetli akıllı mühimmatlar geliştiriyor. Türkiye'nin en büyük olayı bu. Mesela bir atom mühimmatı kendisinden 100 kat, 150 kat daha pahalı füzelerin yapamayacağı şeyi tek başına yapabiliyor. İşte Türkiye burada avantaj sağlıyor. Bir de bunun yanında Türkiye'nin insansız sistemlerdeki hakimiyeti var. Bu konuda Türkiye'yi Fransa ile değil, ABD ile bile kıyaslamayın. Türkiye şu an dünyada bir numara. Bakın, bunu abartı olarak da görmeyin. Gerçekten şu an Türkiye'nin geliştirdiği insansız sistemler ABD'nin teknolojisiyle kapışabilecek durumda ve fiyat olarak da Çin'in fiyatlamasıyla kapışabiliyor. Yani hem dünyanın en iyi teknolojilerine sahip hem de en uygun fiyatta bunu yapabiliyor. O yüzden bir savaşta Türkiye bu insansız sistemlerle düşmanlarını tahminlerin çok ötesinde yıpratabilir. Bunun yanında Türkiye'nin bir diğer avantajı da Koral gibi ya da Redet gibi elektronik harp sistemleri. Türkiye'nin elektronik harp kapasitesi gerçekten çok yüksek. Yani bir devletin bu bölgeye gelip burada rahatça hareket edebilmesi, sensörlerini sorunsuz çalıştırması çok da mümkün değil. Zaten Fransa bunu yaşayarak öğrendi. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde ve genel bir değerlendirme oluşturduğumuzda Fransız ordusu Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi bölgesine gelip burada bir savaş yürütebilir mi? Tabii bunu sorunca akla ilk gelen şey lojistik zincir oluyor. Çünkü bir savaşın sonucunu askeri platformların kalitesi kadar lojistik zincirler de belirler. Daha önce Rusya-Ukrayna savaşında gördük. Rusya binlerce zırhlı aracını aynı anda gönderdi. Bunlara yakıt tedarik edemediği için bu araçlar Kiev girişinde çok kolay bir şekilde imha edildiler. Lojistik savaşta her şeydir. Fransız donanmasının ana üssü Toulon Limanı. Bu limanla Doğu Akdeniz'e kadar bile gitmeyelim. Girit civarının arası yaklaşık 2800 kilometre. Doğu Akdeniz'e doğru gittiğinizde 4000 kilometreye yaklaşıyor. Bu kadar uzun bir ikmal hattında modern ve yüksek teknolojiye sahip bir görev gücünü mühimmat, yakıt ve gıda açısından kesintisiz şekilde desteklemek çok ciddi bir kapasite gerektiriyor. Fransız donanmasının ikmal konusunda ciddi sorunları var. Soğuk Savaş döneminden kalma ikmal gemileri vardı ve bunu değiştirmek için İtalya ile bir ortaklık yaptılar. Daha birinci geminin testlerini bile bitiremediler ki toplamda zaten 4 adet inşa edilecek. Bunlar devasa gemiler, doğru. Çok da etkililer. Ama Türkiye ile yaşanacak bir çatışmada ikmal için yeterli olamayacakları da kesin. Bunun yanında Türk denizaltıları ve atmaca gemisi var füzeleri bu ikmal gemilerine nefes aldırmaz. Yani bu gemilerle Doğu Akdeniz'de bir şeyler sevk etmeleri çok mümkün değil. Ama mümkün bile olsa Fransa'nın daha büyük bir krizi var. O da mühimmat stoğu. Fransız Ulusal Meclisi'nin savunma raporlarında bir şey çok net şekilde görünüyor. Fransa'nın cephanelikleri vahim durumda ve bu bugüne ait bir şey değil. Son 20-30 yıldır sıkışmış savunma bütçelerini engellemek için mühimmat alımlarını düşük tutuyorlar ve bu da stokların erimesine sebep oluyor. Kendi raporlarında şunu belirtiyorlar: Fransa'nın yüksek yoğunluklu bir çatışmada mühimmat stoklarının maksimum dayanabileceği süre 2 hafta. Sonrasında Fransa çaresiz kalır. Bu da sadece raporlarda bildiğimiz bir şey değil. En basitinden 2011 yılında Libya Savaşı'nda Fransa'nın tedarik zinciri o kadar hızlı çöktü ki sadece birkaç hafta içerisinde mühimmatsız kaldılar. Bakın, Fransa o savaşta kendi savaşını veren, yani savaşın esas yükünü çeken ülke bile değildi. Ama birkaç hafta bile dayanamadı ve ABD'den bomba dilenmek zorunda kaldılar. Burada en az bu kadar önemli bir handikaptan daha bahsedeyim. Mühimmatın kalbi baruttur ve barut üretimi
üretiminde Fransa %100 yurt dışına bağımlı. Kendi üretemiyor. Şu an İsviçre ve Almanya'dan barut gelmese obüs mermisi bile üretemiyorlar. Yüksek yoğunluklu bir çatışmada buradan istedikleri miktarda barutun geleceğinin de bir garantisi elbette yok. Yani eğer olur da Doğu Akdeniz'e veya Adalar Denizi'ne gelirlerse gönderdikleri bütün platformları ölüm görevine göndermeleri gerekiyor. Çünkü bunca lojistik imkansızlığın karşısında Türkiye var. Türkiye kendi coğrafyasında savaşacak. Binlerce kilometre uzağa bir şeyler aktarmak zorunda değil. Ankara, Kırıkkale, Konya gibi Anadolu'nun derinliklerinde, vurulması imkansız bölgelerde silah ve mühimmat üretip karayolu ve demiryoluyla birkaç saat içerisinde Akdeniz sahillerine bunları ulaştırabilir. Daha da önemlisi Doğu Akdeniz için bir de Kıbrıs gerçeği var. Kıbrıs adası Doğu Akdeniz'de batmayan bir uçak gemisi. Yani Türkiye sadece lojistik gücüyle bile Fransa'yı bu bölgede ezecektir. Yani kısacası Fransa Yunanistan için bir savaşa girmek ister mi? Evet ister. Çünkü hem Avrupa Birliği'nin lideri olmak istiyor hem de Türkiye'ye karşı birçok bölgeden kaynaklanan bir kuyruk acısı var. Ama savaş bu. Her şey istediğiniz gibi gitmez. Fransa bu bölgede girişeceği bir savaşın ona ne kadar pahalıya patlayacağını bilir ve kazanma şansının bile olmadığını da farkında. O yüzden Türkiye ile Yunanistan arasında olası bir çatışma halinde Fransa diplomatik bir destek verip sonrasında söylem düzeyinde Yunanistan'ı desteklemenin ötesine geçemez. Türkiye dünyadaki herhangi bir devletin savaşmak isteyeceği bir güç değil. Bakın Türkiye dünyadaki bütün devletlere savaşta diz çöktürecek güce sahip demiyorum. O apayrı bir şey. Ama şundan da eminim. Dünyada Türkiye savaşı kazanamasa bile Türkiye'ye karşı kazanabilecek bir devlet de yok. Bu konularda mütevazi de olmayın, ezik de olmayın. Gücünüzün ne olduğunun her zaman farkında olun. Çünkü gerçekten düşündüğünüzden çok daha güçlüsünüz. Hele ki savaşı kendi bölgenizde verdiğinizde. Allah'a emanet olun.